Video kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Abdülmuttalip. Bu seferki videomda evde fön makinesi yapıyoruz arkadaşlar. Yani saç kurutma makinesi yapıyoruz. Gerekli olan malzemelerimiz: plastik boru, elektrik motoru, rezistans tel, anahtar, çivi, vida, metal çubuk, 4 adet ahşap kısa çubuk. Bunu elektrik motorunu plastik boruya sabitlemek için kullanacağız bunları. 2 adet metal plaka. Bunlardan pervane yapacağız. Ahşap çubuk. Belki hızlı yapıştırıcıya da ihtiyacımız olabilir. Ve her zaman kullandığımız teknik malzemeler: silikon tabancası, lehim kalemi, tornavida, bıçak ve benzeri. Gerekli olan malzemelerimiz bunlar. Arkadaşlar, fön makinesini yapmaya başlıyoruz. İlk başta göstermiş olduğum bu metal plakalar pervane yapmak için çok sert. Bu yüzden bunları kullanmıyorum. Onlara göre biraz daha yumuşak olan başka bir metal plaka getirdim. Bunlar evlerin çatısında bulunan galvaniz kaplı metal saclar arkadaşlar. Bunları şerit halinde kestim. İlk olarak fön makinesinin pervanesini yapıyoruz. Bu metal plakaları elektrik motoruna hızlı yapıştırıcı ile yapıştıralım. Hızlı yapıştırıcıyı çok dikkatli kullanın. Motorun içerisine damlarsa hızlı yapıştırıcı, bu motoru bir daha zor kullanırsınız. Diğerini de onun üstüne yapıştıralım. Bu tam orantılı olmadı. Böylesi daha iyi. Daha sonra bu orta noktaya elimizle bastırıyoruz ve pervaneleri bu şekilde uçlarından saat yönüne döndürüyoruz. Dikkatli olun bunu yaparken. Metal plakaları sökmeyiniz elektrik motorundan. Benimki kaza ile koptu burası. Bunu tekrar yapıştıracağım. Tekrar gösteriyorum. Bu şekilde saat yönüne döndüreceğiz. Tamamdır. Bu şekilde hafif eğdim ve yapıştırdım. Tekrar yapıştırdım. Bunu hızlı yapıştırıcı ile biraz tutturduktan sonra üzerine karbonat dökelim. Dikkatli bir şekilde. Bunu bu kenarlara dökeceğiz arkadaşlar, karbonatı. Daha sonra üzerine hızlı yapıştırıcıyı dökelim. Tüm köşelere aynı işlemi uygulayalım arkadaşlar. Arka tarafa da pervanemiz gayet sağlam oldu. Gördüğünüz gibi çok sağlam. Bunu plastik borunun içerisine takacağız. Metal plakaları
biraz uzun bırakmıştım. Buradaki fazlalığı keseceğiz. Buradaki fazlalık boruya değen kısımları kestim. Elektrik motorunu bu şekilde koyalım. Motor burada duracak. Pervanemiz burada olacak. Rezistans teli de bu kısımda bulunacak. Pervanenin bitişine çivi çakalım. Bu noktaya bir çivi çakalım. Ve tam karşısına da çakacağız. Çiviyi ısıtalım ve delelim. Direkt çakarsak plastik boruyu kırma ihtimalimiz, çatlatma ihtimalimiz var. Tamamdır. Bu şekilde deldiğimiz zaman daha çatlamayacaktır. Bir adet de bunun tam karşısına çakıyoruz. Sonra bu rezistans teli buradaki çivilere takacağız. Burayı sağ taraf çiviye, burayı sol taraf çiviye takacağız ve çivilerin birbirine değmemesi gerekiyor. Değerse kısa devre yapar. Bunu nasıl yapacağız derseniz, bu çubuğun etrafına rezistans teli 2 tur saralım. 2 tur yeterli. Fazlasına hiç gerek yok. Daha sonra bunu götürüp çividen geçirelim. Bunu yapmak uzun sürecek arkadaşlar. Videoyu durduruyorum. Yaptıktan sonra videoya devam ederim. Tamamdır arkadaşlar. Rezistans teli orta noktaya bu şekilde taktım. Bu rezistans teli buralardan lehimleyeceğiz arkadaşlar. Aksi takdirde temassızlık oluşuyor. Kendi yapmış olduğum lehim makinesini kullanıyorum. Bu makinenin yapım videosu kanalımda var. Lehimleme işlemini de bitirdim arkadaşlar. Daha sonra iki çivinin orta noktasının 1-2 santimetre dış tarafından delelim. Karşı taraftan da bir delik açalım. Karşı taraftaki biraz daha küçük olsun. Tamamdır. Buradan tornavidayı geçireceğiz. Bu noktaya vidayı takacağız ve bu ahşap çubuğa bu plastik boruyu vidalayacağız. Vidayı buraya taktım arkadaşlar. Tornavidayı da buraya taktım bu şekilde. Bunu nasıl yaptığımı hiç sormayın. Çok uğraştım. Bu şekilde vidalayalım. Tamamdır. Buradaki ahşap çubuğu buraya taktım. Bu kısımları silikon ile dolduralım. Silikon makinesi biraz fazla ısınmış. Gördüğünüz gibi üzerinden dumanlar çıkmaya başladı. Ekrandan fazla iyi gözükmüyor. Dikkat ettiyseniz bu çubukların
Bu kısmı buraya göre biraz daha ince. İnce olan taraf motorun pervaneden taraf kısmında olacak. Bunları bu şekilde buraya silikon ile yapıştıralım. Dikkatli bir şekilde. Tamamdır. Dördünü de aynı şekilde yapıştıralım. Elektrik motorunu plastik boruya takalım. Dikkatli bir şekilde. Bu kadar yeterli. Fazla zorlatmayalım arkadaşlar. Buralara da silikon sıkalım. İsterseniz hızlı yapıştırıcı da kullanabilirsiniz. Buralardaki yerler boş kalacak. Makinamız havayı buradan alacak. Burada ısıtacak. Ve bu noktadan dışarıya verecek. Buradaki deliği de kapatalım. Tamamdır. Arkadaşlar bu silikonu yapmadan önce yapmanız gereken bir yeri daha vardı. O da motorun çalışıp çalışmadığını test etmek. Bu kısmı kamera kapalı iken yaptım. Hemen burada da göstereyim. Bu şekilde çalışıyor. Motor bu şekilde çalışmaz ise pervanelerin ucundan biraz daha kesiniz. Burada hızlı yapıştırıcı kullanmayınız. Silikon kullanmamızın sebebi esnek olması. Hızlı yapıştırıcı kullanırsanız içerideki pervane plastik boruya değdiği zaman esnemez ve motor dönmez. Bu şekilde biraz değse bile yine de motor dönmeye devam edecektir. Buradaki çivilerden elektrik motoruna kablo getireceğiz. Arkadaşlar daha sonra anahtarı bu elektrik motorundan çıkan beyaz kabloya lehimleyeceğiz. Ve anahtarın diğer bacağını da başka bir kablo lehimleyeceğiz. Tamamdır arkadaşlar. Lehimledim. Daha sonra bu anahtarı buraya yapıştıralım. İster silikon ile isterseniz de hızlı yapıştırıcı ile yapıştırabilirsiniz. Arkadaşlar bu plastik boru biraz uzundu. Bunu biraz kısalttım. Daha sonra bunun çıkış tarafına şekil vereceğiz. Bu plastik boruyu ısıtalım. Arkadaşlar çakmak kullanarak plastik boruyu ısıtalım ve şekil verelim. Bu şekilde biraz bekliyoruz. Daha sonra alttan ve üstten bastıracağız. Tamamdır arkadaşlar. Çıkış tarafına bu şekilde bir şekil verdim.
buradaki kablolara güç kaynağını taktım. 19 volt kullanıyoruz. Çalıştıralım. Buradan sıcak hava üflüyor arkadaşlar. Makinemiz gayet güzel çalışıyor. Şimdiden elim ısındı arkadaşlar. Çok güzel çalışıyor makinamız. Arkadaşlar makinamız çok güzel oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bilim Tekno'da kalın. Görüşürüz.